Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz, bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Kartlarımı hazırlarken bilgilendirmelerimi de hemen ileteyim. WhatsApp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilir. Aynı zamanda 29 Ağustos'ta bir dönüşüm atölyesi çalışmamız olacak. 3 günlük bir atölye çalışması. Özellikle hayatınızda değişim ve dönüşüm istiyorsanız ama nereden başlayacağınızı, nelere bakmanız gerektiğini bilmiyorsanız eğer bu atölye sizin için çok büyük katkı sağlayacaktır. Bu atölyede neler olacak? Hayatımızı değiştirmek için önce nereden başlamamız gerektiğine bakacağız. Evrensel yasalarla ilgili bilgilendirmeler olacak. Bunun yanı sıra genel olarak ilişkilerle ve bağlanma stilleriyle ilgili bilgilendirmeler, EFT çalışması, anne karnı şifa çalışması, özellikle değişim ve dönüşüme, şifaya kapalı olan, blokajı olan arkadaşlarım için Jin Adrian arınma sistemiyle çalışmamız olacak. Çakra dengeleme çalışmalarımız olacak. 3 gün boyunca dolu dolu bir atölye çalışması olacak. Bununla ilgili WhatsApp'tan dileyen arkadaşlarım bilgi alabilirler. Diyelim. Şimdiden katkı olsun herkese. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde savaş arabası, çölün ruhu geldi. Şimdi çölün ruhu arzu ettiğine kavuşamamaktan gelen üzüntü, özlem ve hasret, Leyla'ya kavuşmak isterken özüne rastlamak, Mevla'ya varmak, çölün ruhu sana tekamülü öğretiyor dedi. Evrensel enerji kartı, bağlanma arzusu, sevgide verimlilik, cinsellik, mükemmel ve denge uyumunu isteyen ruhlar birliğe ihtiyaç duymak dedi. Şimdi ciddi bir sıkıntılı sürecin içerisinde aslında aklınızdaki kişi burada tekamülüyle ilgili çok ciddi bir sınav veriyor diyebiliriz. Özellikle bağlanma konuları ile ilgili işte bağlanma, sevgi ve tutku, cinsellik gibi konularla ilgili ciddi şekilde sınandığı bir sürecin içerisinden geçiyor ve savaş arabası aslında diyor ki hayatının direksiyonundan kendin geç. Artık kendini tanı. Buradaki klasik tarottaki resmediliş şeklinde baktığımızda sfenksler vardır ve siyah ve beyaz olarak. Bunlar aslında bizim bilinçaltımızın karanlık ve aydınlık taraflarını temsil eder. Ve der ki bu kişi bunları, bu sfenksleri kontrol etmek için bir ip ya da herhangi bir şey yoktur. Bunun kontrolü sende der sistem. Der ki sen kendini tanıdıkça, kendini bildikçe, bilinçaltın seni yönetmediği sürece sen artık onları yönetmeyi öğrendiğinde istediğin noktaya varabilirsin. Ama sen onları yönetmeyi öğrenemezsen, onlar kendi istekleri doğrultusunda hareket ederse bu araba onların istediği yere doğru gider. Hatta o araba devrilir ve hayatında bu tür durumları yaşarsın der. Yani kısaca toparlarsam eğer artık tekamülünde harekete geçmesi gerektiği ile ilgili net bilgiler almaya başladığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Bilinçaltındaki o karanlık taraflarla yüzleşmesi gerekiyor. Bu tarafları görmesi ve artık onların, o karanlık tarafların onu yönetmesini engelleyip onların farkına varıp o alanı şifalandırması gerekiyor diyebiliriz. Ciddi bir süreçten geçtiğini söyleyebiliriz. Aile, bariyer ve engel, özgür irade, kurban, mağdur, gurur, ego ve kabul edilmiş kart. Şimdi özellikle aile tarafından büyüdüğü aileyle ilgili olabilir, atalar olabilir, burada geçmiş yaşamlar olabilir. Genel olarak baktığımızda sürekli böyle bir kurban gibi hissettirilmiş olabilir. Kendi gücünün, kendi değerinin farkında olmamış olabilir aklınızdaki kişi. Artık bu konularla yüzleşmeye başladığı bir sürecin içerisinde. Bariyer, engel ve özgür irade hep başkaları için yaşamış olabilir. Hep aile için çabalamış, anne baba için çabalamış ve asıl kendi kurması gereken aileyi göz ardı etmiş olabilir. Ve bu noktada
Ciddi şekilde sistem diyor ki artık bunların farkına varmak zorundasın. Artık senin mutluluğunun önündeki engel neyse, aile ya da işte farklı durumlar, bunları görüp artık kendi kararlarını kendin almalısın dediği bir sürecin içerisinde. Aile konularıyla sınanıyor olabilir, kendi bir aile kurmuş olabilir, evli olabilir, örneğin çocukları olabilir. Bu konularda artık daha net bazı şeyleri görmesi gerekiyor. Hareket etmesinin önünde aileyi ya da aileyi bahane olarak kullanmamız gerekiyor, öyle söyleyeyim. Burada artık net adımlar atması gerekiyor. Kendi kararlarını kendi alması gerekiyor ki savaş arabası bize zaten net olarak bunu söylüyor. Çaresizim, yapamam, işte elimde değil gibi gibi düşüncelerden arınıp kendi gücünün farkına varması gerekiyor diyebiliriz. Şimdi burada gurur ve ego kartı geldi ya. Şimdi bariyer ve engel. Aslına bakarsanız burada şimdi ego, gurur konuları dualiteden oluşan bir evrendeyiz ve iki taraflı olabilir. Yani bu ne demek? Değer konusu, kendi değerini bilmekle ilgili. Şimdi burada değersizlik duygusu varsa ya çok fazla böyle dışarıya ben çok kendimi severim, ben kendime çok değer veririm imajı yaratır. Ya da hani çok hoş olmayacak belki tabir ama ezik denir ya, böyle bir enerji oluşturuyor olabilir. İki tarafta da kendi hayatının, kendi ilerlemesinin önündeki en büyük engelin bu alan, değer konusu olduğunu fark ettiği bir sürece doğru giriş yapacak. Kabul edilmiş kartıyla beraber artık insanlara dur demesi gerektiğinin farkına vardığı bir süreçte. Yani artık ben karar veririm. Önce ben demesi gerektiğinin farkına vardığı bir sürecin içerisinde olacak. Umarım buradan farkındalığı yüksek bir şekilde hareket ederek çıkar. Ağır bir enerji çünkü, o yüzden. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. Bugün hayatında, iş hayatında neler olabilir? Sizinle ilişkisinde neler olabilir? Ve aile hayatında neler olabilir? Evet. Bazı hızlı gelişmeler olabilir iş hayatında. Yeni haberler, yeni başlangıçlar yapmakla ilgili bazı fırsatlar eline geçebilir. Evet. İşle ilgili yeni bir fırsat gelebilir. Yeni bir iş teklifi alabilir. Güzel bir enerji var burada baktığımızda. İş hayatında özellikle daha çok para kazanabilmek, özellikle parayla ilgili sorunları varsa bir süredir, bu sorunları daha rahat aşabilmek adına sistemin desteklediği bir sürecin içerisinde olacak. Özellikle de geçmişten beri hazırladığı bir proje olabilir, bir durum olabilir ya da bir şeylere sabrettiği bir süreç olabilir. Bu konularla ilgili artık netleşmeye başlayan bir durum olacak. Hızlı bir haber alacak olabilir. Hayat ağacıyla buradan aileden gelen bir destek olabilir. Aileyle ilgili bir iş durumu olabilir. Bunun yanı sıra çok köklü, sağlam temelleri olan bir iş ortaklığı ya da yeni bir işe başlama durumu olabilir. Buradaki durum her neyse uzun süredir bunun üzerinde çalışıyor olabilir. Ya da uzun süredir bunun hayalini kuruyor olabilir. Çok güzel bir enerji var. Köklü, uzun süreli, ona katkı sağlayacak bir işe başlangıç yapabilir. Şimdi sizinle arasındaki ilişkide neler olabilir dediğimizde, genel olarak toplumun kabul ettiği bazı durumlarla ilgili sınandığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Başkalarının ne söylediği ya da toplumun doğru ya da yanlış olarak tanımladığı durumlar aklınızdaki kişinin hayatını etkiliyor olabilir ya da ilişkinizde çok net bazı durumlar ortaya çıkarmış olabilir. Buradaki enerji birazcık bir enerji. İşte toplum ne der, aile ne der, başkaları ne der diyerek sizin canınızı sıktıysa, sizi yorduysa, kendi duygularını, kendi isteklerini arka plana attıysa, bu konularla ilgili yaptığı yanlışla ilgili bir telafi süreci içerisinde olmak istiyor diyebiliriz. Buraya bir kart daha alalım. Şimdi özellikle işte farklılıklarınız varsa, kültürel farklılıklar varsa, ailelerin istemediği ya da toplumun uygun görmediği bir durumun içerisindeyseniz eğer bu konularla ilgili sınanıyor olabilirsiniz. Evet. Özellikle burada güven problemleri yaşandıysa, sizi yarı yolda bıraktığını düşündüyseniz ya da örneğin üçlü bir durumun içerisindesinizdir ve
noktada siz birçok şeyi gözlemişken o hiçbir şey gözlememiş olabilir. Size destek olmamış olabilir. Hatta daha çok canınızı yakacak şekilde davranmış olabilir. Artık bu alanda yavaş yavaş bazı şeylerin farkına vardığı bir sürecin içerisinde olacak ve bu enerjiyi telafi etmek isteyecek diyebiliriz. Şimdi aileyle ilgili neler olabilir dediğimizde buraya da bir kart alalım. Evet. Şimdi aileyle ilgili burada yeni başlangıçlar, bir şeyleri toparlama isteği içerisinde olunacak diyebilirim. Aile içerisinde bu anne de olabilir, abla olabilir, bu tarz bir kişi olabilir ama özellik olarak şöyle biraz böyle fevri, dediğim dedik, işte ben istedim oldu diyen, biraz merhametsiz gibi hissettirdi. Böyle enerjilerde biri varsa ailesinde, bu kişinin arasında problemler yaşandıysa bu sorunları çözme isteği içerisinde olacak diyebilirim. Bu konularda çabaladı ve bu alanı iyileştirmek istediği bir sürecin içerisinde olacak. Neden? Yani şöyle, geçmişte özellikle anne vesaire ise sevgiyle ilgili bazı sorunlar yaşamış olabilirler. Bu kişiyle bağı devam ediyor diyebiliriz. Anne değil farklı bir durum var diyen arkadaşlarım arada çocuklar olabilir, çocuklardan kaynaklı olabilir. Daha huzurlu, daha sakin bir enerjiye geçebilmek adına bu istekte olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Şimdi onun hayatındaki enerjiler bu şekilde. Bakalım sizin hayatınızda bugün neler olabilir? Şimdi burada zor bir süreçten geçtiğini söyleyebilirim. Bazıları bunun farkında, bazıları farkında değil. Aklınızdaki kişi için söylüyorum. Ama bu alan gerçekten yorucu bir alan. O yüzden unutmayın, siz diyorsanız ki ya ben neler geçirdim, o da bir şeyler yapsın gibi bir bakış açınız varsa, herkesin hayattaki yaşadığı şeyler, tekamülündeki alacağı ya da aldığı sınavlar, geçtiği sınavlar, yaşadığı durumlar çok farklıdır. O yüzden lütfen yargılamayın karşınızdaki kişiyi. Her ne yaşıyor olursanız olun, yaşanması gerektiği için yaşandığını hatırlatın kendinize. Çünkü burada birazcık sanki sizin öfke ya da kızgınlık durumunuz var diyebilirim. Ki bunu söylerken birçok arkadaşım şunu söyleyebilir. Ben neler yaptım, o hiçbir şey yapmadı diyebilirsiniz. Bu enerji çok yüksek çünkü. Ancak burada siz değilsiniz karşınızdaki kişi. Sizin geçtiğiniz yollardan geçmedi bu kişi. O yüzden nasıl yaraları olduğunu, nasıl bir bakış açısı olduğunu, nasıl bilinçaltı kodlamaları olduğunu bilemezsiniz. Ve yargılama yaparsanız hayatınıza o durumları çekeceğinizi lütfen unutmayın. O yüzden yargılamamaya dikkat etmenizde fayda var diyebilirim. Şimdi sizin enerjinize bakalım. Sizin ruhu olarak geliyorsunuz. Olaylar netleşemiyor. Bilinmezlik ve sonunu kestirememek sizin ruhu mevzunun sis perdesiyle örtülü olduğunu sana haber veriyor dedi. Evrensel enerji kartı çok çalışmanın ödülü, inatçı bir yapıda olmak, sınırları zorlamak ve otoriter dedi. Şimdi biraz kendinizi yalnız hissediyor olabilirsiniz. Yıldız kartı çok güzel bir karttır. Karmik durumlardan da bahseder, karmalardan da bahseder. Şimdi bu noktada bazılarınız için netleşemeyen durumlarla ilgili bir karmanız olabilir. Örnek olarak netleşemeyen bir durum var ve sizin orada atmanız gereken bir adım var. Ya da örneğin bazen insanlar der ki işte ben ayrılmalıydım ama yapamadım. İşte doğru olan orada ayrılmaktı mesela, örnek veriyorum. Ya da bir işle ilgili ya doğru olan ben o işi bırakmalıydım. Ben istifa etmeliydim ki bunları yaşamayayım gibi. İşte burada vermeniz gereken bir karar olabilir. Burayı güzel değerlendirmelisiniz. Bunu en net geçmişte yaşadığınız durumlarla benzerlik yaşadığınız durumlar varsa şu anki enerjiyle onları değerlendirerek bulmanız daha da kolay olabilir. Bunun yanı sıra yıldız kartı çok değerli olmaktan bahseder. Yıldız gibi parlamaktan, ciddi güzel enerjilerden bahseder bize ama burada biraz bunun farkında olmayan bir karakter olarak geliyorsunuz. Kendi kıymetinizin ve değerinizin farkına varmanız gereken bir süreçtesiniz. Bir süredir bu dengeyi kaçırmış olabilirsiniz. Kendinizi unutmuş olabilirsiniz. Biraz bu alana bakmakta fayda var diyebilirim.
Terk etmek, uzlaşma, aldatma, titreşim, taahhüt ve evet kartı. Şimdi güvenle ilgili çok ciddi sorunlarınız olabilir. Genel olarak üçlü bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Zorlayıcı bir enerji içerisinde olabilirsiniz. Ama çok net şunu söyleyebilirim. Yalnızlıkla ilgili bir durumunuz var. Yani bilinçaltında yalnızlıkla ilgili bir inanç var diyebilirim. Kodlama var diyebilirim. O yüzden burada bu nasıl yansır? Mesela yalnızlık korkusu olan kişiler. Bu korku içte olduğu için frekans olarak bu frekanstadır ve bunu yayar. Hayatına aldığı kişiler hep onu bir şekilde ya bırakır ya da siz o kişileri bırakırsınız. Yani hep bir sonda bir yalnızlık durumu vardır. İlişki içerisinde bile yalnızlığı hissedebilirsiniz. Nasıldır? Örneğin üçlü bir durumun içerisindesinizdir ve karşı tarafla tam olarak bir beraberliğin içerisinde olamazsınız gibi. Aldatma, aldatılma konuları ile ilgili sınandığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Burada biraz sakinleşmeniz gerekiyor. Bakın buradaki uzlaşmayı şey gibi hissetmedim. Buradaki uzlaşma kendinizle uzlaşma. Burada artık bakın yorumlarda bazen çok yazıyor arkadaşlar. Ben de yeri geldikçe söylüyorum. Çok büyük konuşmalar oluyor. İşte beddualar oluyor, bilmem neler oluyor. Ben asla affetmemler vesaire. Ben burada bilgi aktarıyorum. Affedip affetmemek kendi tekamülünüzde, kendi hayatınızda sizin tercihiniz zaten. İlla bunu yapın gibi söylemiyorum. Ama olabilecekleri aktarıyorum. Şimdi bunu söylerken çok fazla net tavırlarınız olabilir. İşte bu diyelim ki üçlü bir durumun içerisindesiniz. İşte karşı taraf evliyse karşı tarafın eşine karşı olabilir. Siz evliyseniz eşinizin hayatında biri varsa karşıdaki kadına ya da erkeğe karşı olabilir. Her ne olursa olsun bakın roller hiç önemli değil. Gerçekten hiç önemli değil. Çünkü yargılarsanız siz o yargıladığınız kişinin rolüne geçersiniz ileriki süreçlerde. Lütfen bunu unutmayın. O yüzden sanırım bu açılımcı yargılamamak. Çok fazla yargılayan kişilerin çekildiği bir video olacak belli ki. Bu alanda kendinize dönüp her yaşadığımız olayın aslında kendi içimizdeki görmemiz gereken durumları bize gösterdiğini, aynalık yaptığını hatırlatmamız gerekiyor kendimize. Aldatılıyorsak içimize dönüp ben kendimi hangi konularda aldatıyorum? Benim aldatılmayla ilgili hangi inançlarım var? İşte karşı cinsle ilgili inançlarım neler? Bunlara bakmak gerekiyor. Terk ediliyorsam hep ya da çoğunlukla diyelim işte terk edilmekle ilgili benim yaşadığım durumlar neler? Neden terk ediliyorum? Buradaki neden şöyle ama bilinçaltındaki duruma bakmak. Çocukluğunuzda terk eden ya da terk edilen birileri var mıydı? Yalnız olan birileri var mıydı? Kendinizi çok mu değersiz hissediyorsunuz ki hayatımda yanımda benim biri olmaz, beni hep terk ederler, ben zaten hep terk edilirim inancınız var gibi gibi bir sürü şey olabilir. Bakın kök inançlar sınırsızdır, kişilere özeldir. O yüzden burada sadece akan bilgi doğrultusunda örnekler veriyorum. Kendi durumunuza, kendi hayatınıza göre değerlendirin. Bu alanlar çok büyük alanlar, çok enerjinizi her türlü negatife çekecek inançlar. Çünkü burada örneğin terk edilme inancı olan bir kişi iş hayatında da bunu yaşar, özel hayatında da yaşar. Bizdeki inanç neyse bugün örneğin ikili ilişkide karşımıza çıkıyordur, gösteriyordur kendini ama emin olun o inanç bizim bütün hayatımızdaki her alanı etkiliyordur. O yüzden bu konulara çok çok dikkat etmek gerekiyor ama özellikle yargılama konusuna çok dikkat etmelisiniz. Enerjinizi, frekansınızı değiştirmelisiniz. Burada şunu söyleyeceğim, şunu çok hissettirdi. Şimdi bakın titreşim kartında 3. göz bölgemizi gösterir, çakramızı gösterir bize. Şimdi burada çok net bir şekilde enerjiniz güçlü olabilir ve bakın biz neyi düşünürsek hayatımıza onu getiririz. Hele ki duyguyla da birleştirirsek asıl en net güçlü enerji bu şekilde oluşur. Şimdi burada siz çok güçlü bir şekilde terk edilmeyle ilgili korkularınızı hatırlıyorsanız, terk edilmeyle ilgili durumları hatırlıyorsanız yaşadıklarınızı ya da bu tarz senaryolar kuruyorsanız kafanızda, hiç yaşamadıysanız bile, işte beni terk edecek, bana şunu yapacak, ben böyle olacağım, şöyle olacağım gibi
Bunu yapıyorsanız hayatınıza bu enerjiyi katlayarak getiriyorsunuz. Çünkü çok büyük bir enerji oluşturuyorsunuz. Buradan bu enerjiyi değiştirip dönüştürüp negatifi bırakıp pozitife çevirebilecek şekilde değerlendirmelisiniz. Diyelim ki böyle bir düşünce geldi. Ya beni terk ederse ben ne yaparım şöyle böyle diyorsunuz. Hemen durdurun o düşünceyi. Hatta Ho'oponopono yapabilirsiniz. Özür dilerim, lütfen beni affet, seni seviyorum, teşekkür ederim diyebilirsiniz. Hemen bu noktada tam tersi durumları. Size geldiğini, işte terk edilmeyle ilgili korku üretiyorsunuz ya. İşte size geldiğini, sizinle olmaktan ne kadar mutlu olduğunu, çok güzel bir beraberliğiniz olduğunu hayal edebilirsiniz, canlandırabilirsiniz ve bunu yaparken de lütfen kalbinizde bu duyguları hissedin. Hayal kurarken duyu organlarınızı hayallerin içerisine katın. Nedir? Mesela özellikle şunu çok net yapıyorum. Ben kahveyi çok severim. Örneğin sizin de sevdiğiniz ya da sürekli böyle güzel şeyler hissettiren şeyler varsa. Örneğin ben hem tat almayı hem koku hem de dokunmayı, üç duyuyu da birden hissedebildiğim için mesela elimde bir kahve fincanı olduğunu hayal ederim ve o kahvenin kokusunu alırım, o kahvenin sıcaklığını hissederim. Bir yudum aldığımı ve onun tadına bakarım, bunu hissederim, canlandırırım ve bu tarz küçücük şeyler bile bilinçaltına, bakın beynimiz bizim o kadar hani biz harika çalışıyor olarak düşünüyoruz ya, gerçekle hayali harika çalışıyor da gerçekle hayali ayırt edemiyor. O yüzden oradaki o dokunuşlarla gerçekten onu yaşadığınızı zannediyor, düşünüyor ve o enerjileri hayatınıza çekiyor. Çok konuşmuş olabilirim ama bakın aslında o kadar büyük bir bilgi ki, o kadar güzel bir bilgi ki bu. Bunu hayatınızın her alanına, kişisel gelişim olarak bakın çok büyük bir bilgidir aslında bu. Herkes verir. Hani şey olarak söylemiyorum, harika, hiç söylenmeyen bir şey söyledim demiyorum size. Ama buradaki o aktardığım bilgi çok kıymetli. Bunu yapabildiğinizde, bunu yaptığınızda hayatınızdaki her alanda çok büyük ve güzel kapılar açarsınız. Ama tabii önce bunları değiştirip dönüştürmeye niyetli olmanız gerekiyor. Evet demek konusunda çok verici olabilirsiniz. Bu alana da dikkat etmenizde fayda var. Devam edelim. Yeni gelen arkadaşlarım çok konuşuyor diyebilirsiniz. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün için mesajlar da alalım ve bitirelim hemen. Şimdi açılımlar yapıyoruz. Ben her zaman söylüyorum. Gelecek gelmeyecek, şu oldu bu oldu. Evet kıymetli, önemli bilgiler olabilir ama lütfen önceliğiniz her zaman kendi hayatınız olsun. Bir kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcının siz olduğunun farkına varın. Bunu fark ettiğinizde o kadar büyük kapılar açılacak ki. Başkalarıyla ilgilenmekten enerjinizi çekip kendinize yönelttiğinizde o kadar güzellikler olacak ki lütfen bunu yapın. Gerçek hazineler arkadaşlar ve ailedir dedi. Müzik kartı geldi peri kartı olarak. Dikkatle dinleyin çünkü duyduğunuz müzikte bir mesaj olabilir. Müzik ruhunuzu canlandırabilir, anıları canlandırabilir ve perileri cezbedebilir dedi. Bugün herhangi bir müzikten, melodiden bir mesaj gelecek olabilir. Almaya niyet ediyorum, almaya kalbimi açıyorum diyebilirsiniz. Frekanslar harikadır. Lütfen bakın çok basit şeylerle bile şifayı hayatımıza davet edebiliriz. Frekansları açın. Benim kanalımda da var, başka kanallarda da var. Bir sürü var. Frekansları açın. İyileşme frekansı, mutluluk frekansı, huzur frekansı. O titreşimlerle beraber ruhunuz o titreşimlerin enerjisine kendini yükseltecektir. Bakın bunlar kanıtlanmış şeyler. O yüzden lütfen biraz denemeye gayret edin. Bunu neden diyorum bilmiyorum. Büyük ihtimal bu videoyu izleyen arkadaşlarım böyle yargılayıcı ve kendileri için adım atmakta zorlanan kişiler olabilir. Lütfen bu alanı şifalandırmaya niyet edin. Evet, kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.